Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda kolay bir şekilde nasıl dinamik şemalar oluşturulabilir onu göstermek istiyorum. Şimdi eğer ki dinamik bileşenlerin kullanımını bilmiyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Kanalımda dinamik bileşenlerle ilgili farklı bir tane video var. Onu izleyin çünkü bunu birazcık anlamanız zor olur onu izlemeden önce. Şimdi dinamik şema nedir? Kısaca onu da söylemek istiyorum. Dinamik şemalar şu anda benim uygulamamı görüyorsunuz. Kodular için eklentileri paylaştığım bir uygulama. Bunu videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bunların üzerinde görüyorsunuz her eklenti için bir tane kart bulunuyor. Bu kartların üzerinde yine eklenti ile ilgili bilgiler yazıyor. Bunlar bir dinamik görüntüdür. Yani dinamik görünümler ne yapar? Sizin verdiğiniz bilgilere listeye göre otomatik olarak sıralar ve oluşturduğunuz tasarıma göre sıralar. Kafasına göre yapamaz. Bunların oluşturulması için bir tasarım gerekiyor. Mesela ben böyle bir tasarım oluşturmuşum. Bir tane kart view üzerine label, işte altına ikonlu label'lar, indirilme vesaire, altında da ücretsiz şeklinde yazıyor. İşte bunların koyu yazıyor, bu rengi farklı vesaire vesaire. Bunlar bir şemadır, bir tasarımdır. Normalde bu tasarımları oluşturabilmemiz için kodlar üzerinde dinamik bileşenleri kullanmamız gerekiyor. Ve ben aynen o şekilde yaptım. Şöyle, demin gösterdiğim tasarımın şeması aynen bu şekilde. Bayağı uzun. Ama bu videoda kısa yolunu göstereceğim. Bayağı uzun. Bu şemada ne diyor mesela? Card view oluştur. İşte space oluştur. Label'lar oluştur. Bunları card view üzerine yerleştir demişim. Ve daha sonrasında işte yazıyı ayarla. Yazının fontunu ayarla. Rengini ayarla vesaire. Bu bir şema. Bu şemayı nasıl basit bir şekilde oluşturabiliriz? Onu göreceğiz. Size bu şemayı oluşturabilmeniz için bir tane program tanıtacağım. Küçük bir tane program, bilgisayarınıza indirmeniz gereken. Bu programı videonun açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Programı indirdiğiniz zaman içerisinde farklı çeşit dosyalar bulunuyor. Bu dosyalar Python dosyaları. Python'la kodlanmış bir program ve bunu Python program olmadan çalıştıramıyorsunuz. Google'a Python yazıp bunu indirin, kurun. Daha sonrasında size hemen kısa bir kurulumunu da göstereyim. Kurduktan sonra bilgisayarınıza girin. Boş bir yere sağ tıklayıp özellikler deyin. Gelişmiş sistem ayarlarına tıklayın. Ortam değişkenliklerine girin. Ve burada Pets bölümüne çift tıkladıktan sonra Python exe'nin kurulu olduğu yeri yeni diyerek ekleyip bilgisayarınıza tanıtın arkadaşlar. Bunu yapmamız önemli. O yüzden göstermek istedim. Eğer hala kafanızda işte karışıklık varsa Python nasıl kurulur şeklinde internette aratabilirsiniz. Python'ı kurduğunuz zaman bu programı çalıştırabiliyoruz. Ama şurada bir tane metin belgesi var. Bu metin belgesinin içerisinde bir tane yazı yazıyor. Quiz Zero. Bu pakete ihtiyacımız var. Bu programı kullanabilmemiz için. Hemen onun da kurulumunu göstereyim. Çok basit. cmd'ye giriyorsunuz. Ve buraya pip install GUI Zero şeklinde yazarsanız, bende kurulu olduğu için kurulmayacak. Enter'a bastığınızda otomatik olarak kurulacaktır ve kapatınız bunları. Kapattıktan sonra main.py dosyasından programa girebilirsiniz. Programı açtığımız zaman bizden bir tane dosya seçmemizi istiyor. Bu istediği dosya ne formatta? AIA formatında. Bu AIA dosyası kodular ve App Inventor'ın proje dosyaları biliyorsunuzdur. Bu proje dosyaları arkadaşlar birazdan oluşturacağımız, size de şurada gösterdiğim tasarımı birazdan basit bir şekilde oluşturacağız. Ve bu tasarımı, oluşturduğumuz tasarımı öyle uzun uzun bloklar değil de bize bir tane kod verecek. Onunla otomatik olarak oluşturabileceğiz. Bu videodaki amacımız da zaten bu. Şimdi biz bir tane basit bir tasarım oluşturalım. Bir tane card view ekleyeceğim. Şöyle. İşte genişlik değerini, artık tasarıma çok girmeyeceğim. Onu kendiniz halledersiniz. Genişlik değerini ayarladım. İşte ortaladım biraz. Radius değerini
15 yapıyorum. Birazcık daha yuvarlak tarzında olsun. İçerisine bir tane label ekleyeceğim. Label'ın boyutunu arttıracağım. Merhaba diyorum bunun ismine. Ya da direkt label yazı şeklinde girebiliriz. Onu birazdan düzenleyeceğiz. Dinamik olarak yapacağımız için. Label yazı dedim. Bir tane boşluk ekliyorum buraya. Ve altına da bir tane buton ekleyelim. Boşluğumuzun yüksekliğini 5 yapayım. Altındaki butonu da buton yazı yapalım. Yine düzenleyeceğiz. Şimdi mesela böyle bir tasarım oluşturduk. Şu tasarım gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bu tasarımımızı nasıl dinamik hale dönüştürebiliriz? Onu göstereceğim. Bu proje dosyamızı öncelikle indiriyoruz. Bilgisayara indirdim. Masa üstüne attım. Şimdi demin gösterdiğim uygulamayı, programı tekrardan çalıştıralım. Ve masa üstünden o dosyamızı seçelim. Bitti. Artık aynı klasör içerisinde JSON uzantılı bir tane dosya geldi. Bunu açtığımız zaman bizim tasarımımız kod haline dönmüş durumda. Büyük harfle i kullandığım için böyle bir hata olmuş. O önemli değil. Birazdan düzelteceğiz. Mesela card view eklemişiz. Card view içerisine label eklemişiz. Boşluk eklemişiz. Buton eklemişiz. Bunların da özellikleri, fontu, yüksekliği hepsi burada yazıyor. Bizim şimdi yapacağımız şey bunu kodlara eklemek. Yani projemize eklemek. Projemizi nasıl ekleriz? Hemen şunları sileyim. Size demin söylediğim şu uygulamanın linkini açıklamalar kısmında vereceğim. Onu Play Store'dan indirebilirsiniz. Dinamik eklentilere ihtiyacımız var. Bunu bu uygulamalar içerisinde paylaşacağım. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Eklentiyi indirip kodlara atın. Daha sonrasında bu eklentiyi kullanarak dinamik tasarımımızı kullanacağız. Bir tane dinamik tasarım oluşturacağım bir alan seçiyorum. Bunu layout kısmından ekledim. Herhangi bir şey olabilir. Vertikal olabilir. Veya aşağı kaydırılsın istiyorsanız vertikal scroll ekleyebilirsiniz. Center dedim bunu. Bloklar kısmına geldim. Şimdi bu eklentimizin içerisinde birçok kod bulunuyor. Bunların çoğunu kullanmayacağız. Biz buradaki şema olanını kullanacağız. Şema yani demin oluşturduğumuz tasarımı burada kullanacağız. Bunu buraya alıyorum. Tasarımın neyin içerisine oluşturacağını soruyor. Biz demin ekledik. Vertical Scroll Arrangement ekledik. Bunun içerisine oluştursun tasarımı. Hemen bunu seçiyorum. Ve benden bir tane tema istiyor. İşte buradaki temayı istiyor. Bunu buraya direkt ekleyebiliriz. Hemen bir tane metin belgesi ve buraya yapıştırabilirim bunu. Bunu birazdan düzenleyeceğiz. Şimdilik ekledim. Ve benden parametreler istiyor. İşte burada burayı dikkatli dinleyin. Bu parametreler nedir? Arkadaşlar mesela bizim demin yaptığımız tasarım. İçerisinde bir tane label vardı. Bir tane de buton vardı. Ve bu dinamik olarak oluşturulacağı için mesela benim bu uygulamamda eklentiler var. Her eklenti için eklentinin ismi yazıyor. Bunlar dinamik olarak oluşturulacağı için, otomatik olarak yapılacağı için bunların isimleri birer değişken olmak zorunda. Biz bir tane buton, bir tane label ekledik. Buton ve label'ın yazısı birer değişken olmak zorunda, sonradan değiştirebilelim diye. Ve bunları şimdi değişkene çevireceğiz. Bakın kodu açtığımız zaman burada case diye bir yer var. Bu case'in içerisine değişkenlerimizi yazabiliyoruz. Mesela ben bir tane değişken oluşturayım. Değişkenimi tırnaklar içerisinde yazıyorum. Label yazı diyorum. Türkçe karakter kullanmayalım. Ne olur ne olmaz. Diyorum tırnaklar içerisinde virgül bırakıyorum. Ve buton yazı ekliyorum. 2 tane değişken oluşturdum. Bu değişkenlerimi aşağıya indim. Label'ımın tekstine ayarlıyorum. Süslü parantezler içerisinde yazıyoruz bu sefer. Label yazı. Butonumun yazısını da süslü parantezler içerisinde buton yazı. Bu şekilde yaptığımızda
kodular içerisinde label yazıya bir değer verdiğimizde veya buton yazıya bir değer verdiğimizde bunların içerisine bu değerler otomatik olarak aktarılacak. Yani her dinamik bileşenin yazısı farklı bir şekilde olabilecek. Bu kodu tekrardan kopyalayıp koduların içerisine yapıştırdım. Tamamın içerisine yapıştırdım. Şimdi benden parametreleri istiyor. Bu parametreler demin demiş olduğum değişkenler. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Her zaman sabittir. Her şemayı eklerken sabittir. Bir tane prosedür ekliyoruz. Bu prosedürün içerisine şemamızı ekliyoruz ve buradan değişkenlerimizi belirtiyoruz. Ben ne ekledim? Label yazı, buton yazı. Ve buradaki parametreler bölümünde de liste şeklinde bunları belirtiyorum. Benim böyle değişkenlerim var diyorum. Bu kadar. Artık prosedür içerisine girdiğimde benim dinamik olarak oluşturacağım bir komut geldi. Ekran açıldığında diyorum bunu oluştur. Label'ımın yazısı merhaba olsun. Butonumun yazısı ne olsun? Ruvis olsun. Şimdi bunu bir test edelim. Gördünüz mü? Demin oluşturduğumuz tasarım buraya girdiğimiz değerlerle tekrardan oluşturuldu. Mesela ben buraya tekrar diyorum. Diğeri Ruvis kalsın. Bakın tekrar Ruvis. Tasarımımızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Mesela bu prosedürümü for each içerisine ekleyebilirim. Bu for each neydi? Listeyi döndüren bir elemandı, bloktu. Bunu bunun içerisine eklersem ve ben buraya bir tane liste belirtirsem. Listem ne olsun? Label listesi olsun. Ve içerisindeki elemanlar 4 tane eleman ekliyorum. Meyvelerden oluşsun elemanları. Elma, portakal, kivi, ayva olarak 4 tane eleman var. Ben bunu buraya bağlarsam eğer ve her elemanda buradaki item sayısı, item değeri değişeceği için de bunu buraya bağlıyorum. 4 kere döndürecek bunu. Her döndürdüğünde diğer elemanı buraya alacak. Butonumun yazısı da sabit olsun. Bana tıkla olsun mesela. Şimdi bunu test edersek ne olur? Bir tane hata verir. Ne diyor burada? ID'si aynı olamaz diyor. Neyin ID'si aynı olamaz? Hemen bakalım. Bakın kodlarıma geri döndüm. Bunların hepsinin bir ID'si var. Görüyorsunuz. Ben şöyle yapabilirim. Buraya bir tane daha değişken oluştururum. Buna da ID derim. Ve ben bu hepsinin sonuna süslü parantezler içerisinde ID yazarım. Ne yapmış oluyorum böyle? Birazdan anlatacağım. Hemen şöyle giriyorum. Böyle yaptığım zaman yine buradan değer vereceğiz. ID'mizi ekleyeceğiz. Verdiğimiz değer mesela card view'ımızın, kart görünümümüzün ID'si şu olacak. Card view verdiğimiz değer 1 ise 1 olacak. Buradaki label verdiğimiz değer 1 ise 2 ise 2 olacak mesela. Hepsinin ID'si farklı olacak. Bizden istediği de o. Demin verdiği hata hepsinin ID'si aynı olamaz şeklinde. Ben şimdi bir tane değişken eklediğime göre buradan yine değişkenimi tanımlıyorum. Buna ID diyorum. Buraya da ekliyorum değişkenimi. Bunu da tekrar güncelleyelim. Tamam. Şimdi buraya ID diye bir yer geldi. Bir tane değişken oluşturalım. Bunun değişkenin ismi ID olsun. Başlangıç değeri 0 olsun. Ve değişkenimiz her döndüğünde
1 artsın. Yani ID'miz sürekli değişsin. ID artı 1. Ve buradaki ID'mizi de buraya ekleyebiliriz. Artık her for each içerisinde her döndüğünde ID'si farklı olacak. Şimdi tekrardan deneyelim. Gördünüz mü? Elma, portakal, kivi, ayva şeklinde hepsinin ID'si farklı olduğu için artık hata vermedi ve burada yazdığımız bana tıkla butonu da burada yer alıyor. Dinamikleri umarım anlamışsınızdır. Kendi listelerinizi bu şekilde dinamik olarak yazdırabiliyorsunuz. Ama ben şimdi bana tıkla butonuna tıklayınca değişmesini istiyorum. Hepsine ayrı bir görev vermek istiyorum. Nasıl vereceğim? Buradaki butonlarımın ID'sini bilmem gerekiyor. Şöyle yapıyoruz. Bir tane buton ekliyoruz. Mesela butona tıklanınca bir şey yapmasını istiyorum. Bir tane buton ekliyoruz. Butonumu ekledim. Bunu görünmez yapabilirim. İşim yok bununla. Butonumu ekleyince burada any component yerinde benim butonum geliyor. Burada herhangi bir butona tıklanınca, yani şu butonlardan herhangi birisine tıklanınca bu blok çalışıyor. Bu bloğun işlevi o. Ve bu çalışan blok komponent içerisinde geliyor. Şimdi şöyle yapacağım. Buton tıklandı ama benim uygulamamda farklı butonlar da olabilir. Bu butonlar dinamik mi değil mi? Bana bu lazım. Eğer buton dinamikse, yine dinamik eklentisi içerisinde yer alan, bakın is dynamic component bloğunu buraya ekledim ve komponentimi buraya bağladım. Ne oldu? Butonum dinamik mi değil mi onu sorduk. Mesela ben buna tıkladım. Butonum dinamik olduğu için bunun içerisindeki bloklar çalışacak artık. Butonum dinamikse yine dinamik components içerisinde butonumun ID'sini öğrenmem gerekiyor. Her bileşenin ID'si farklı olarak ayarlamıştık. Ama hangisinin ne ID'ye sahip olduğunu bilmiyoruz. Get ID component ile butonumun ID'sini öğrenebilirim. Yine buraya komponenti bağlıyorum. Mesela bunun ID'sini öğrendim. Bu blok içerisinde yazacak artık. Şimdi ben bu butona tıklayınca bana tıkla yazısı elma olsun istiyorum. Bu butona tıklayınca bana tıkla yazısı kivi olsun istiyorum. Ya da bu butona tıklayınca bana uyarı versin istiyorum. Hepsine farklı bir görev eklemek istiyorum anlaşılan. Bunu nasıl yapacağım? Dinamik eklentimin içerisinde set property yani özellik ayarla bloğunu kullanacağım. Neyin özelliğini ayarlayacağız? Butonların özelliğini. Butonumu buraya ekleyeceğim. Demin gösterdiğim buton tıklanınca ID'si buraya geliyordu. Ben bunu buraya eklersem eklenmiyor. Çünkü bu bir komponent değil. Dinamik komponent ise içerisinden get component olan bloğu buraya bağlarsam ve bununla buraya bağlarsam tıklanan bloğum buraya kayıt olmuş olacak. Yani ben burada herhangi bir butona tıkladığımda bunun özelliğini artık ayarlayabiliyorum. Şu bloklar sayesinde. Hangi özelliğini ayarlayacağım? Hemen buraya giriyorum. Text yani yazı özelliğini ayarlayacağım. Text yazdım. Value'su ne olacak? Value'su şöyle olsun. Öncelikle sabit bir değer girelim. Merhaba diye girelim. Ve bunu buraya bağlayalım. Önce ne olduğunu görelim. Buna tıkladım. Merhaba yazdı. Şuna tıkladım. Merhaba yazdı. Bunlara da tıklarsam merhaba olarak değişecektir. Artık tıkladığım buton biliniyor. Hangi butona tıkladığımı biliyor program. Ben şöyle yapmak istiyorum. Bu listem içerisinde 4 tane eleman ekledim. Eğer ID'm 4 ise, tıkladığım ID 4 ise, mesela dördüncüde ne var? Ayva var. Eğer tıkladığım şey 4 ise ayva yazsın. 3 ise kivi yazsın. 2 ise uyarı versin. 1 ise başka bir şey yapsın. Onu istiyorum. Bunu nasıl yapacağım?
Şimdi bizim kodlarımız içerisinde görüyorsunuz ID'ler var. Label 1 ID, işte space 1 ID. Burada for each ile hepsinin ID'si değişiyor demiştik. Mesela şunun ID'si ne olmuş oluyor? Label 1. Bu birinci sırada label 1 1 oluyor. Yani label 11 oluyor. İkinci sıradaki ise label 12 oluyor. Yani ikinci sırada. Buradaki label 1'i, şunların başlarındaki 1'i silersek ne olur? ID'si daha net olur. Kafanız karışmasın. Başlarındaki 1'leri sildim. Güncelledim. Şöyle benim birinci elemanımın şuradaki yazısı. Label'ın ID'si ne? Birinci olanın label 1. İkinci olan label'ım label 2. Dördüncü olan label'ım ID'si label 4. Aynı şekilde butonumun ID'si, üçüncü butonun ID'si label 3. Şimdi burada ID olarak girdik. Hepsinin sırası ID'si aslında. Ben üçüncü butona tıklanınca, yani kiwi'ye tıklanınca, listemin üçüncü elemanı kiwi, üçüncü ID'ye bir özellik eklemek istiyorum. Mesela kiwi butonuna tıklanınca bir şey yapsın. Uyarı versin. Hemen Notifier açıyorum. Notifier ekledim buraya. Şimdi siz daha iyi anlayın diye tıklanan butonun ID'sini Notifier ile yazdırmak istiyorum. Şunu silelim. Şu bizim ID'yi veren bloğumuz. Get ID Components ile tıklanan butonun ID'sini alabiliyoruz. Burada Components bölümümüz buton içerisinde çünkü. Butonun ID'sini almak için bunu kullanacağız. Mesela ben buradan alert, yani notifier ile uyarı verdireyim. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Birinci butona tıklarsam butonumun ID'si buton 1. Üçüncüye tıklarsam butonumun ID'si buton 3 şeklinde olduğunu görüyoruz. Gördünüz mü? Buton 4. Niye 3-4 şeklinde gidiyor? 1-2-3-4 diye. Çünkü listemizin elemanlarına göre gidiyor. Benim listem 5 elemanlı olsaydı burada for each 5 kere çalışacağı için bu 5 olacaktı. Ama 4 tane eleman var, 4. Ben şunu istiyorum. Portakal butonuna tıklanınca bana uyarı versin. Diğerlerine tıklanınca vermesin. Bunu nasıl yapacağım? Portakal kaçıncı sırada? İkinci sırada. Yani benim butonumun ID'si kaç olacak? 2. Buton 2 olacak. Eğer ID eşittir, şöyle yapalım. ID eşittir buton 2 ise, bakın burada gösterdiğim gibi buton ve ID'miz bizim belirlediğimiz ID. Buton 2. ID'miz buton 2 ise bana bir tane uyarı versin. Ne versin uyarı? Portakal. Uyarımız portakal olsun. Diğerlerine tıklayınca vermeyecek. Elmaya tıklıyorum. Bir şey yok. Kivi, ayva, bir şey yok. Portakala tıklıyorum. Portakal diye uyarı verdi. Şimdi birazcık daha değiştirelim bunu. Şu butona tıklanınca veya bu butonlarından birisine tıklanınca, mesela birinci butona tıklandı, elma yapsın. İkinciye tıklandı, portakal yapsın. Kendi şeyine göre yapsın yani. Sırasında ne varsa onu yapsın. Onu nasıl yapacağım? Yine butonumun ID'si kalsın burada. Diğerlerini sileyim. Dinamik komponentler içerisinde demin gösterdiğim set property ile bileşenlerin özelliklerini değiştirebiliyoruz. Mesela bu butonun yazısını değiştirebiliyoruz. Rengini değiştirebiliyoruz. Herhangi bir şeyini değiştirebiliyoruz. Bu komponent bölümüne bunu direkt bağlayamıyoruz. Demin gösterdim. Bağlanmıyor. Buradan komponent, get component olanı almamız gerekiyor. Get component ID. Bunu buraya alıyorum ve artık bunu da buna bağlayabilirim. Benim ID'm, komponentim buraya bağlanmış oldu. Yani benim işlem yapacağım, tıkladığım buton buraya gelmiş olacak. Bunun özelliğini değiştireceğim. Ne olsun? Yazısını, yani text değerini ID'sine göre alsın istiyorum.
Bunu buraya ekleyelim şimdi. Text değeri ne olacak? İkincisine tıklanırsa, yani portakala tıklanırsa, buna tıkladığımda, şu an hata verdi, boş. Buna tıkladığımda portakal olsun bunun yazısı. Onu da şöyle yapacağım. Bunların hepsinin ismi, ID'si aynı. Yani buton 1, buton 2, buton 3, buton 4 şeklinde. Ben şöyle yapabilirim. İçerisindeki buton yazısını silerim. Replace below ile buton yazısını boş olarak değiştiririm. Yani ID'sinin içerisinde mesela buton 1, buton 2 olaraksa buton yazısını silerim. Sadece ID'si kalır. 1, 2, 3 şeklinde. Bu artık benim numara şeyim oldu. Birincisine tıklarsam 1, ikincisine tıklarsam 2 olacaktır bu. Ve bununla listeden eleman seçebilirim. Select list item, index bölümüne bunu ekliyorum. Listemi de buraya ekliyorum. Value bölümüne de bunu eklersem şimdi göreceğiz. Tıkladım, elma oldu. Tıkladım, kivi oldu. Portakal oldu. Ayva oldu. Şimdi bunu bir özetlemek istiyorum. Biraz farklı bir şey yaptık. Ne yaptık? Buton, herhangi bir buton tıklanınca bizim butonumuz dinamik mi değil mi? Öncelikle onu sorgulatıyoruz. Eğer butonumuz dinamik olarak, otomatik olarak oluşturulmuşsa, demin gösterdiğim işlemlerle oluşturulmuşsa bunun özelliğini ayarla diyoruz. Neyin özelliğini? Butonumuzun getID komutuyla butonumuzun ID'sini öğrenmiş olduk. Yani buton 1, buton 2 şeklinde ID'sini öğrenmiş olduk. Bunu getComponent bloğuyla buraya bağladık. Neyini değiştirmek istiyoruz? Yazısını değiştirmek istiyoruz. Text olarak buraya girdik. Yani text değerini değiştirmek istediğimizden dolayı. Value bölümüne de bunun hepsinin ID'si buton 1, buton 2 şeklinde olduğu için bunun ID'sini, buton değerini sildim. Yani sadece 1, 2, 3 şeklinde kaldı. Bu 1, 2, 3 şeklinde olan sayıyı da bu liste üzerinden çekim yapmak için kullandım. Mesela bu listemin içerisinde elma, portakal, kivi, ayva. Ben bu listeden eleman seç dedim ve indeks değerini de buna bağladığım zaman buton 1'e tıkladığımda değer 1 olacağı için birinciyi çekti. Üçüncüyü tıkladığımda değeri 3 olacağı için kiviyi çekti arkadaşlar. Ve hepsinin yazısını ayarlamış oldu. Bu video biraz böyle oldu. Niye böyle oldu bilmiyorum. Kafama göre bir şeyler yaptım. Ama amaç öğrenmek. Daha gelişmiş bir şeyler göstermek istedim size. Umarım işinize yaramıştır. Birazcık zor bir konu. Can sıkıntısı artık. Video çekmek istedim. Eğer arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.